Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videoda duyduklarınızdan sonra sakın ola yorumlarda küfür ve hakaret içeren yorumlar olmasın ki sizin de bizim de başımız belaya girmesin dostlar. BOP yani resmi adıyla genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesiyle müşterek bir gelecek ve ilerleme için ortaklık projesinin hayata geçirilebilmesi için bizi çağıranlar var bakın şu anda. Bu akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye sınırına giren 4. balistik füzede NATO'nun Doğu Akdeniz'deki misyonları tarafından havada imha edildi. Son dakika gelişmesiyle beraber ilginç bir video girişi oldu değil mi? Ne alaka derin mevzu diyenleriniz olabilir. Ancak bilinmelidir ki savaşa girerek zayıflatılmış bir Türkiye BOP projesinin tam istediği şeydir sevgili dostlar. Nedenlerine geleceğim ama önce video konumuzun sorularını soralım baştan. Biz bu kanalı kurduğumuzdan beri sürekli videolarımızın altına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BOP eş başkanı olduğuna dair yorumlar yapıldı. Hatta küfürler ve hakarete varan yorumlar bile yapıldı sevgili dostlar. Bunlar filtrelere takıldığı için siz birçoğunu göremiyorsunuz. Birkaç tanesini de biz İçişleri Bakanlığı'na havale ettik. İkisi hakkında da dava açıldı çünkü bizden bilgi istediği emniyet. Peki bu adamların hapse girmeyi bile göze alacak kadar savunduğu bu Erdoğan'ın BOP eş başkanı olduğu savunması doğru mu? Türkiye ülke olarak bu projeye hizmet mi ediyor? 2026 jeopolitiği bize ne söylüyor? Trump neden sürekli Erdoğan'ı övüyor? Tüm bu soruların cevabını vererek bu konuya artık bu kanalda son noktayı koyacağız. Hazırsak hadi başlayalım. Videomuz biraz uzun olacak ona göre. Sevgili dostlar, BOP projesi 21. yüzyılın başlarında ABD tarafından ortaya atılan bölgenin siyasi, ekonomik ve kültürel yapısını Batı merkezli bir modelle yeniden şekillendirmeyi hedefleyen kapsamlı bir stratejiydi. Tabii söylem böyleydi sadece. Proje ilk olarak 2004 yılındaki G8 zirvesinde dünyaya ilan edilmişti. Bu kafadarlar bölgeye demokrasi getirmek, insan haklarını yaygınlaştırmak, serbest piyasa ekonomisini yerleştirmek ve eğitim reformları yapmak istiyorlardı sözde. Ayrıca Orta Doğu ve Orta Asya enerji kaynaklarının Batı kontrolünde ve kesintisiz akışını sağlamak istiyorlardı. Şimdi esasında neye hizmet ediyor? En önemli senaryoya geldik bakın. Etnik ve mezhepsel fay hatlarını kullanarak bölgeyi daha küçük, yönetilebilir birimlere yani parçalara ayırmak istediler. Hatta Libya'da yapılanları ve Suriye'de yapılmak istenen senaryoları gördük. Irak'ta da tabii ki. Bölgeyi Batı değeriyle uyumlu hale getirecek dini ve kültürel bir dönüşüm gerçekleştirmek istediler. Amaç kısaca bu. İsrail'in orada istediği gibi at koşturması, etrafındaki ülkelerin kendisine zararı olmasın diye bölünüp parçalanması. Peki bunu başarabildiler mi? 2026 yılı itibariyle proje klasik bir evrak olmaktan çıkıp sahadaki fiili bir gerçeğe dönüşmüştü esasında. Irak ve Suriye her iki ülkede fiilen parçalı bir yapıda şu anda. Suriye'de 2024 sonundaki rejim değişikliği ve 2025'teki geçiş süreci sonrası taşlar henüz yerine oturmamış durumda bildiğiniz gibi. Kuzeyde oluşturulan güvenli bölgeler ve otonom yapılar projenin sınırların yeniden çizilmesi aşamasının bir parçası olarak şu anda batıda görülüyor birileri tarafından. 2025'te yaşanan İsrail-İran sıcak çatışması ve şu an yaşananlar BOP'un en büyük engellerinden biri olarak görülen İran'ın çevrelenmesi sürecinde yeni bir safhaya geçildiğini gösteriyor şu anda. Ancak artık ABD'li tüm uzmanlar klasik BOP projesi yerine Trump yönetiminin ulusal güvenlik stratejisiyle birleşen daha çok ekonomik entegrasyon modelini konuşuyorlar ABD'de şu anda. Neden? Çünkü artık dünyada bir Çin gerçeği var sevgili dostlar. İsrail şu an her ne kadar BOP projesiyle ABD'ye baskı yapsa da Trump yeni dünya gerçeğini görüyor. Ve bakın birazdan sırası gelecek. Trump'ın neden sürekli Erdoğan'ı övdüğünü de anlayacağız bu sebeple. Bu BOP projesini ilk çıkaran yani fikir babası Bernard Lewis isimli bir tabii ki Yahudidir. Ve ilginç bir şekilde bu adam Türkiye dostu bir adam. Siyasi ayağını ilk George W. Bush ve ekibi yürütmüş, kurumsal yapısını ise Pentagon, CIA ve CENTCOM sahada operasyonları yürütmüştür. Projenin ilk dönemlerinde Türkiye gibi
bölge ülkelerine eş başkanlık veya model ortaklık gibi roller verilerek projenin yerel ayağı oluşturulmaya çalışılmıştır. Ve videonun sorusu, Erdoğan projenin eş başkanı mıydı ve hala eş başkanlık yapıyor mu? Duyduklarınızdan sonra sakın ola yorumlarda küfür ve hakaret içeren yorumlar olmasın ki sevgili dostlar, sizin de bizim de başımız belaya girmesin. Bu sorunun cevabı hangi döneme ve hangi bağlama baktığınıza göre değişmektedir dostlar. Evet, Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığının ilk yıllarında özellikle 2004-2006 arası çeşitli televizyon programlarında ve mitinglerde biz Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlarından biriyiz ve bu görevi yapıyoruz ifadesini bizzat kullanmıştır. O dönemde bu rol bölgede demokrasinin yayılması, kadın haklarının geliştirilmesi ve ekonomik kalkınma gibi yumuşak güç unsurları üzerinden tanımlanıyordu. Yani Batı projeyi bize böyle pazarlıyordu. Ancak BOP eş başkanlığı uluslararası hukukta karşılığı olan ıslak imzalı bir makam değil bakın. Daha çok ABD'nin bölgedeki müttefiklerine biçtiği siyasi bir rol ve bu ülkelerin liderlerinin bu vizyona verdiği desteği ifade eden bir sıfattır BOP eş başkanlığı. Ve bakıldı ki projenin bölgeyi istikrarsızlaştırdığı ve sınırları değiştirmeyi hedeflediği Irak ve Suriye örneklerinde olduğu gibi netleşince Erdoğan ve hükümet kanadı bu söylemden uzaklaşmıştır. Erdoğan daha sonraki açıklamalarında 2009 başında bizim attığımız bir imza yoktur, bu sadece insani bir görevdir diyerek bu projeyi doğmadan ölen bir proje olarak nitelendirmiştir ve rafa kaldırmıştır Erdoğan. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin dış politikası BOP'un öngördüğü Atlantik merkezli çizgiden büyük ölçüde sapmış durumdadır. Bakmayın siz Batı'nın bize dizdiği övgülere, içlerinde esasen fırtınalar kopuyor şu anda. Hele güneyimizdeki birisinin. Hadi Erdoğan söylemini değiştirdi diyelim. Türkiye devlet olarak böyle bir politika izliyor mu ya da hala projeye hizmet ediyor mu? Cevaplar ilginç bakın. Şöyle ki BOP'un asıl ve en tehlikeli hedefi Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e açılan bir terör koridoru kurmaktı. Bazı stratejistler buna ikinci İsrail projesi bile diyorlar. BOP'un bir parçası olarak görülen Kuzey Suriye'de bir oluşum çabasına karşı Türkiye, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı gibi operasyonlarla askeri müdahalelerde bulunmuştur. Bu projenin en temel harita hedefleriyle taban tabuna zıt bir hareket bu operasyonlar sevgili dostlar. BOP'un hedefi bölgeyi bölmekse eğer Türkiye'nin son yıllardaki askeri operasyonları bu bölünmeyi engellemiştir. Şöyle ki BOP'un eş başkanı olacaksın ve çıkıp da projenin en büyük yatırımını PYD-YPG koridorunu kendi ordunla yok edeceksin. Normal mi bu? Tabii ki hayır. Onu da geçtik. Türkiye'nin S-400 alımı, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü ile yakınlaşması ve kendi savunma sanayini Kaan, Kızıl Elma vesaire bunlarla kurması Batı güdümlü bir BOP eş başkanlığı profiliyle kesinlikle uyuşmuyor. Mart 2026 itibariyle Türkiye'nin BRICS ile kurduğu ortak ülke statüsü ve bu yöndeki güçlü iradesi Batı merkezli BOP tasarımına en büyük itirazdır. Türkiye'nin BRICS gibi çok kutuplu yapılarda yer alması artık birilerinin çizdiği projelerde eş başkan değil, kendi projesinin tek başkanı olduğunu gösterir. Ayrıca sevgili dostlar, bu proje 2000'lerin başında sınırların değişmesi ve büyük ulus devletlerin etnik, mezhepsel temelli daha küçük birimlere bölünmesi üzerine kurgulanmıştı. Kaos ve istikrarsızlık projenin ilerlemesi için bir araç olarak görülüyordu. Ama bugün bakıyoruz tam tersine Irak'ın toprak bütünlüğünü ve merkezi otoritesini güçlendirmeyi hedefleyen Basra'dan Türkiye'ye uzanan 1200 kilometrelik kalkınma yolu projesi bölge ülkelerinin Irak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ekonomik çıkarlarını birbirine bağlayarak istikrarı zorunlu kılan bir proje ortaya çıktı. BOP'la %100 zıt bir projedir kalkınma yolu projesi. BOP projesi Washington merkezli bölgeye dışarıdan dayatılan bir modernleşme ve güvenlik paketiydi ama zorla diretilen tabii ki. Kalkınma yolu ise Ankara ve Bağdat merkezli bir kazan kazan modelidir bakın. Körfez sermayesinin ve yerel aktörlerin inisiyatifiyle şekillendirilmiştir.
Bu yönüyle Batı'nın bölgedeki mutlak kontrolüne bir alternatif, hatta bir rakip niteliğinde bu kalkınma yolu projesi. BOP'un sahibi olan güçler ABD ve ortakları Türkiye'yi en büyük küresel ticaret rotasının dışında bıraktılar. Bakın, Erdoğan ise buna karşı Irak'la el ele verip kendi koridorunu kuruyor. Dışlanan bir lider nasıl eş başkan olabilir ki sevgili dostlar? BOP'un ruhunda bölge ülkelerinin teknolojik ve askeri olarak Batı'ya, Pentagon'a göbekten bağlı kalması var demiştik. 2026 itibariyle Kaan'ın seri üretim kararı alınması, Kızıl Elma'nın envantere girmesi ve yerli motor projeleri Türkiye'nin Batı'nın uydusu olmaktan çıktığının belgesidir bakın. Hani sıra İran'dan sonra bizdeymiş ya, BOP'un amacı bölge devletlerini zayıflatmaktır bakın. Türkiye ise tam tersine Gizem projesi ve Gökbağ askeri uydu haberleşmesi projesiyle bölgede oyun kurucu askeri güç haline geldi sevgili dostlar. Bu BOP planına tamamen aykırıdır bakın. Sevgili dostlar, küresel ölçekte şu an devasa bir yol savaşları yaşanıyor bakın. Kalkınma yolunun BOP'un bir parçası olmadığını anlamak için rakip projeleri ve İsrail'in içinde olduğu projelere bakmak yeterlidir. Mesela İMEC, yani Hindistan, Orta Doğu, Avrupa koridoruna. Bu proje 2023 G20 zirvesinde ilan edilmişti. Hindistan'dan çıkıp Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail üzerinden Avrupa'ya ulaşan hattır bu. Bu hat Türkiye'yi bypass ettiği için Batı, özellikle ABD ve Avrupa tarafından desteklenmişti. BOP'un modern ekonomik versiyonu olarak görülüyor bu proje. Kalkınma yolu İMEC'e karşı Türkiye ve Irak'ın sunduğu en güçlü alternatiftir bakın. Bu hat Türkiye'yi stratejik bir merkez haline getirerek Batı'nın bölgeyi Türkiye'siz dizayn etme çabasını boşa çıkarıyor. Eğer BOP'un nihai amacı bölgede kontrol edilebilir küçük ve birbiriyle çatışan yapılar kurmaksa, kalkınma yolu tam tersine bölgeyi kendi içinde entegre ederek dış müdahalelere karşı daha dirençli bir ekonomik, siyasi ve askeri bir kalkan haline getiriyor bölgeyi. Eğer eş başkanlık kavramını ABD vizyonuna aktif destek ve bölgeyi o vizyona göre şekillendirmek olarak tanımlarsak, evet, Erdoğan artık eş başkan değildir sevgili dostlar. Çünkü Türkiye'nin 2026'daki dış politikası, savunma sanayi hamleleri, Suriye politikası ve enerji koridorları Batı'nın BOP ajandasıyla birçok noktada doğrudan çatışıyor gördüğünüz gibi. Son soru, son cevap bakın. Madem Türkiye BOP projesinden çıktı, hatta aksi yönde her türlü adım atıyor, o halde bu sarı kafa Trump ne diye sürekli Erdoğan'ı ve Türkiye'yi övüp duruyor? Amacı ne bu adamın? Cevap bana göre şu sevgili dostlar. Bunun sebebi Trump'ın kendisine has siyaset tarzı ve 2026 jeopolitiğinin getirdiği yeni real politiğin bir sonucu bunlar. Trump'ın Erdoğan'ı sürekli övmesinin ve BOP'un tam tersi bir istikamette gitmenize rağmen size dostum demesinin arkasında birkaç temel stratejik neden yatıyor bana göre. Trump, İran Savaşı'nda Türkiye'nin tarafsız kalmasını ve savaşa dahil olmamasını bir sadakatsizlik değil, bir başarı olarak niteledi. Trump, bölgeye Amerikan askeri göndermekten nefret eden bir lider. Türkiye'nin savaşa girmeyerek bölgede bir istikrar adası olarak kalması, Trump için ABD'nin üzerindeki yükü azaltan bir durum bakın. Trump, Türkiye şahaneydi, girmemeleri istediğimiz şeylerin dışında kaldılar diyerek aslında Türkiye'nin kendi çizdiği sınırlar içinde kalıp savaşı genişletmemesini takdir ediyor. Trump, geleneksel diplomatik bürokrasiyle çalışmak yerine karizmatik ve güçlü liderlerle doğrudan el sıkışmayı tercih ediyor. Trump, Avrupa'daki liderleri zayıf ve ne yapacağını bilmez olarak nitelerken Erdoğan'ı çetin bir adam ve harika bir lider olarak tanımlıyor sürekli. Onun için önemli olan projenin adı BOP vesaire değil, karşısındaki liderin sözünü tutup tutmadığıdır. Suriye yaptırımlarının kaldırılması gibi konularda Erdoğan'ın onu bizzat ikna edebilmesi Trump'ın kişisel diplomasi sevdası olduğunu gösteriyor bakın. Trump her şeye bir tüccar gözüyle bakar. Eylül 2025'teki Beyaz Saray randevusunda masada olan 50 milyar dolarlık alışveriş listesi, Boeing uçakları, LNG ticareti vesaire bunlar gibi Trump için Erdoğan'ı iyi bir müşteri ve ortak yapıyor bakın. Savunma sanayindeki yerlilik oranımız onu rahatsız etmiyor. Aksine güçlü bir ordusu olan ülkenin iyi bir alıcı ve güçlü bir müttefik olduğunu düşünüyor Trump. Trump için Erdoğan Batı'nın emirlerini uygulayan bir eş başkan olduğu için değil, bölgesindeki sözü geçen, ordusu güçlü ve masada pazarlık yapabileceği dişli bir rakip, ortak olarak olduğu için yapıyor bunu.
İsrail bu durumu onaylıyor mu peki sevgili dostlar? Tabii ki hayır. İsrail, Türkiye'nin İran konusunda Batı ile tam blok halinde hareket etmesini, hava sahasını açmasını ve hatta aktif destek vermesini isterdi. Ancak İsrail'in onayından ziyade kabullenişi söz konusu şu anda yaşananları gördüğümüzde. Trump geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada şunu söylemişti. Bakın, Erdoğan dostumdur, Bibi de ona saygı duyuyor. Aralarında bir sorun olmayacak. Trump burada aslında İsrail'e şunu söylüyordu sevgili dostlar. Türkiye'yi karşımıza alarak savaşı yönetemeyiz. Onun tarafsızlığı bizim için şu aşamada yeterli demek istiyor Trump. Trump ABD'nin Orta Doğu'daki bekçisi olmak istemiyor ayrıca. Türkiye'nin terör kordonunu darmadağın etmesi aslında Trump'ın bölgeden Amerikan askerlerini çekmesi için bir bahane yaratıyor bakın. Çünkü Türkiye güvenlik yükünü paylaşmış oluyor bölgede. Ayrıca Türkiye bölgede zayıflarsa bölge tamamen Çin ve Rusya'nın kucağına düşer sevgili dostlar. Trump bunu engellemek için Erdoğan'ı sistemin içinde tutmaya çalışıyor şu anda. İsrail, Türkiye'nin kalkınma yolu projesine mesafeli bakıyor çünkü bu yol Türkiye'yi bölgenin merkezi yaparken İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün hattındaki rakip projeleri adeta yok ediyor kalkınma yolu projesi. Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz'deki Türkiye hakimiyeti İsrail için bir tehdit değil, bir realite haline geldi artık. Eğer İran rejimi Trump-İsrail operasyonuyla sarsılırsa bölgede doğacak otorite boşluğunu doldurabilecek tek organize güç kesinlikle Türkiye sevgili dostlar. Trump kaosu yönetmesi için Türkiye'ye ihtiyaç duyacağını biliyor. Çünkü bölge artık ABD askeri görmek istemiyor topraklarında. Biraz uzun bir video oldu sevgili dostlar ama en azından tüm konuları toparlamış olduk. Özetle Trump'ın Erdoğan'ı övmesi Türkiye'nin BOP'a hizmet etmesinden değil, aksine Türkiye'nin hizmet ettirilemez kadar güçlü bir aktör haline geldiğini kabul etmesinden kaynaklanıyor. Sevgili dostlar, eğer Türkiye hala birilerinin uydusu ya da maşası olsaydı Trump neden her gün zor adam, çetin lider, müttefiklerin en güçlüsü diyerek Erdoğan'ın gönlünü almaya çalışsın ki? Unutmayın sevgili dostlar, uydu ve maşa devletler övülmez, sadece emir verilir ve selam. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizce Türkiye bu yeni dünya düzeninde kalkınma yolu ile ekonomik bağımsızlığını tam anlamıyla taçlandırabilecek mi? Yorumlarda buluşalım sevgili dostlar. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.